Oh, okay. Oh, it seems to be streaming now. Yeah. Meyra, YouTube yayınına giremiyor muyuz? Girdik, başladık. Buyurun, başlayabilirsiniz. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Müberra Kandemir. Bugün İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği bu programda moderatörlük görevini üstleniyorum. Hello, I'm Müberra Kandemir. Is that correct? Kandemir? Yes. Yeah, I'm Müberra Kandemir. Today, on the behalf of Islamic Arts Research and Practice Center, I will be the moderator of this presentation, this conference. Öncelikle merkezden biraz bahsetmek istiyorum. İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi yaklaşık bir sene önce kuruldu. First of all, I would like to mention about the Islamic Arts Research and Practice Center. It's a fairly new establishment that has been established about a year ago. Merkezin kuruluş amacı sanat uygulamalarının yanı sıra İslam sanatının teorik zeminini araştırmak ve disiplinler arası çalışmalara yer vermek. We have established this research center not only for the practice of the Islamic arts, but also to research the theoretical aspects and the different disciplines as well. Bu amacımıza uygun olarak bugün Florida Üniversitesi Felsefe Bölümünde İslam Araştırmaları alanında öğretim üyesi olan Doktor Cyrus Ali Zargar'ı konuk ediyoruz. And today we have gathered for the presentation of Dr. Cyrus Ali Zargar. And kendisi klasik Sufizm, İslam felsefesi, Arapça ve Farsça tasavvuf edebiyatı ve ayrıca edebiyat ve sinemada etik konusuyla ilgileniyor. He is, tekrar edebilir misin Müberra, daha yavaş ve daha kısa şekilde? Bunlar ilgi alanları, İslam felsefesi, Arapça ve Farsça tasavvuf edebiyatı, bir de edebiyat ve sinemada etik. Bu konularla ilgileniyor. He deals with literature and Sufism and ethics and cinema. Başlangıçtaki cümleni tekrar edebilir misin? İslam felsefesi. Islamic philosophy. Yes, and Arabic and Persian literature. Arapça ve Farsça, Arabic and Persian literature. Evet. Bugün bize tasavvuf ile estetiği birlikte düşünme imkanını araştıran bir sunum yapacak. Today he is going to have a presentation related to perception and poetics. Sunumun başlığı Perception and Poetics in Sufi Tradition, God's Beauty in Forms. The title of the presentation is Perception and Poetics in the Sufi Tradition, God's Beauty in Forms. Evet, 40 dakikalık bir sunumdan sonra soruları alacağım. Chat bölümünden soruları yazabilirsiniz. It will be 40 minutes, and after the 40 minutes, we will have a 15-minute question and answer session. You can write your questions on the chat section, and we will be asking them. Evet. Şimdi ben bir hoş geldin demek istiyorum Cyrus Bey'e. I would like to say welcome to Cyrus. Thank you. Hello, Mr. Zargar. We are honored to have you as our guest as Islamic Arts Research and Practice Center today. Thank you. Our pleasure to welcome you here. Thanks for accepting and being with us. Sizi burada görmekten çok mutluyuz. Gerçekten onure olduk. Teşekkür ederim. You can begin right now. Okay, thank you for that introduction. I will begin Giriş için teşekkür ediyorum. sharing the screen. Ekranımı paylaşarak başlayacağım. Okay. So how's that look? Does that seem about right? I believe so. Yeah. So you see what I see then? You yes, see, yes, yeah? we do. Okay. Yeah, Okay. it's perfect. Good.
All right. So thank you again for that introduction. I made the mistake of planning for 40 minutes without taking translation into account, but I think we'll be fine. Giriş için teşekkür ederim. Yalnız şöyle bir şey var. Ben tercümeyi göz önünde bulundurmadan 40 dakikalık bir sunum hazırlamıştım. I'll just, I'll speed along at some points. Bazı bölümlerde hızlanarak devam edeceğim. And let me just say to begin with that when we say God's beauty informs, in a sense, I would argue that that's at the heart of if there is something that we could call Sufi aesthetics. That is to say, if theoretical Sufism has something to offer. Cyrus, I'm sorry. You have to slow down a bit and give me space for translation. Okay, sorry. Yeah, so like a bit slower and maybe like every we'll 3 find sentences. Our rhythm. Yeah, Yeah, hopefully. We'll find our all rhythm. right. So if you start again, I'll go and translate. Okay, all right. Okay, so when I so this phrase, God's beauty informs. Bu terim Allah'ın Tanrı'nın suretlerdeki güzelliği. To me represents the heart of what could be called Sufi aesthetics. Benim için Sufi estetiğin kalbinde olan şeyi temsil ettiğini tartışabilirim. I've found that there is a lot of interest in different things within Sufism related to beauty. Güzellikle Sufizmle ilgili çok farklı olguların olduğunu gördüm. Calligraphy, the sama, the music. Hattan semaya, müziğe varan. All of these things, granted, are incredibly important and valued. Bunlar çok önemli ve gerçekten değerli. But I don't say this simply out of bias as being a comparative literature person, as being interested in comparative literature. Bunu sadece bir literatür arka planı olan, karşılaştırmalı literatür arka planı olan biri olarak söylemiyorum. I would say that none of those really compare in importance within the theory of Sufism to poetry. Bunların hiçbiri yani şiirin içinde yani karşılaştırılamayacak derecede olduğunu ifade etmek isterim. Practice is certainly is a different story, but when it comes to theory, at least with the authors I've mentioned, poetry has a rank, and I'll discuss this. Uygulama çok önemli ama şiirin çok farklı bir kademesi, çok farklı bir önemi var. Again, we'll get to this point. Biraz sonra buna değineceğiz zaten. So I also want to say that much of what I'll discuss today comes from this source. Bu şeyden geliyor. Biraz sonra anlatacağım şeyler bu Sufi estetik başlıklı şeyden geliyor. Which is this book that was mentioned, and I've expanded on this book since then. The book that you wrote, right? Yeah, the book that I wrote. Yeah. Bu kitap üstüne konuşacağız. Benim yazdığım Sufi Estetik, Arabi ve Iraki'nin yazıları ile Aşk, Güzellik ve İnsan Sureti adlı benim yazdığım kitap üstünden devam edecek sunum. It concerns two figures, but in those two figures, two traditions. 2 tane figürü içeriyor ve bu 2 figürün ile birlikte aslında 2 tane geleneği içeriyor bu kitap. What we might call Arabic Sufism in the case of Ibn Arabi. İbn Arabi olarak bakacak olursak buna Arabic what again? Arabic Sufism. Arap Sufisi, Arap Sufizmi. Diğeri ise and what we could call the Persian Sufi tradition with Iraqi. Diğeri ise Iraki ile ifade ettiğimiz Farsi, Persian Sufizmini konu ediyor. Though they meet in the time and in the person of Iraqi.
the two E, traditions. Ve Iraki'nin bu iki gelenek Iraki'nin döneminde birleşiyor, bir araya geliyor. Ibn Arabi is the famous Spanish Sufi saint from the 13th century. İbn Arabi 13. yüzyıldan ünlü Sufi ilim adamı, İspanya'da olan ilim adamı. Author of the Meccan Revelations. Would you prefer, Kubra, if I said the titles just in Arabic or English? Both, like however you prefer. Okay, so the author of Al-Futuhat al-Mekkiyya. Fütuhatül Mekke'nin yazarı İbn Arabi. Fusus al-Hikam, The Bezels of Wisdom. Fusus el-Hakem'in de gene yazarı kendisi. But especially for our discussion today, two texts. Ancak bugünkü konuşmamızla ilgili iki yazı üstünden. The first, Tercüman al-Ashwaq. Go ahead, please. Tercüman al-Ashwaq, The Interpreter of Desires. Birincisi Tercümanul Eşvak, arzuların tercümanı olarak çevirebiliriz bunu. And the second, a commentary on the Tercüman al-Ashwaq that he wrote. İkincisi ise Tercümanul Eşvak'a yazdığı tefsir olan. Called Zekhairul A'laq. Zekhairul A'laq adındaki olan bu tefsir üzerine duracağız. Meaning the treasuries of precious things. Bunu da çevirecek olursak kıymetli şeylerin anlamı olarak çevirebiliriz. This would have been a commentary that the poet wrote on his own poems. Bu şair bu kitabı kendi şiirlerinin tefsiri olarak yazdı. And it was meant to address accusations that these were profane love poems. Bu şiirlerin tamamen aşksal şiirler olduğu iddiasına bir açıklık getirmek üzerine yazılmış bir kitaptı, bu bir tefsirdi. Though the author was not, there are still misunderstandings about this commentary. Günümüzde bile hala bu tefsir hakkında yanlış anlaşılmalar mevcut. So the Yaroslav Stitkevich, who's now retired, but from the University of, I think University, well, it doesn't matter. Yaroslav Stitkevich, he's from University of Chicago or Indiana, but I'll say Yaroslav Stitkevich, the Arabist. Yaroslav Stitkevich adında bir Arap edebiyat alimi. Argued that Ibn Arabi presented codes or keys for reading his own poems. Tartıştığı şey şuydu: İbn Arabi'nin kodlar ve anahtarlar ile şiirlerini yazdığını tartışıyordu. And in effect, by creating what he calls a hermetic, these system of codes. Ve öyle bir şekilde açıkladı ki bunu hermetik kodlarla birlikte ifade edildiğini tartışıyordu. By creating that, he was detracting from the inherent beauty in the nasib form. By nasib, do you mean poem? The type of poem he's writing, these short love poems that he was writing. Nasib adındaki bu kısa aşk şiirlerinin özünden ayrılarak bir tartışma yürütüyordu. Yani özünden, güzelliğinden uzaklaşarak yapıyordu bunu. But I would argue that something much different is going on. Ben çok daha farklı bir şey olduğunu tartışıyorum. What Ibn Arabi is conveying through his commentary. İbn Arabi tefsirinde öyle bir şey ifade ediyor ki. Is not codes or keys or a hermetic. Ne bunlar kod, ne anahtar, ne de hermetik olgular. But rather an aesthetic, a way of appreciating beauty in the world. Daha çok bir estetik, dünyadaki güzellikleri şükran biçimi olarak tartışıyorum ben. He's describing the sort of altered perception that one has as an arif, as a knower of God. Can you please repeat that? Yep. In his commentary, he describes
altered perception of the arif, of the knower of God. He describes the altered perception. Tefsirinde farklılaşmış idrakı, algıyı ifade ediyor tefsirinde. Okay, sorry. Did you lose my screen? No, No? it's Okay. there. Yeah. Okay. Iraqi, the poet, the Persian poet, Fakhruddin Iraqi. Fahrettin Iraki, İranlı şair. I won't be dealing with as much today. Onunla ilgili çok üstüne durmadan devam edeceğim bugün. But the poets whom I will mention, such as Maulana Rumi, bugün bahsedeceğim şairler Mevlana Rumi. They are putting into practice, or they put into practice a similar aesthetic. Benzer bir estetik olgusunu ortaya koyuyorlar. Okay. So move on to the next slide. So I'm going to move along a little quicker now. So I'm going to skip this slide. Okay. Okay. I had originally intended to offer a detailed discussion of perception. Daha önce aklımdaki şey idrak konusunda daha açıklayıcı, daha derin bir şey ifade etmekti. I'll shorten it a bit. Birazcık kısaltacağım. But you can see the main points in this slide and the slide to follow. Ancak ana hatlarıyla bu slaytta ve bir sonraki slaytta bunu görebilirsiniz. So essentially, Ibn Sina modified the psychology that he borrowed from Galen. İbn Sina Galen'den ödünç aldığı psikolojiyi modifiye etti. Though he didn't inherit it directly from Galen, it was in common use at the time. Direkt Galen'dan almadı aslında bunu, çünkü bu dönemde bu sıklıkla kullanılmaktaydı. And Galen's psychology itself had modified Aristotle's. So Aristotle. So you have Aristotle's psychology modified by Galen, now modified by Ibn Sina. Aristoteles'in sunduğu psikolojik kavram Galen tarafından modifiye ediliyor, daha sonra da İbn Sina tarafından modifiye ediliyor. And the main point that we need to understand for this talk buradaki konuşma üzerindeki ana noktayı anlamamız için is that one of Ibn Sina's major contributions İbn Sina'nın çok önemli katkılarından biri was the addition of what's called wahm. Wahm estimation. İbn Sina'nın çok önemli katkılarından biri vehim kavramı oldu. Bunlara ek olarak, kendinden önce gelen filozoflara ek olarak. So even Aristotle had a concept of what you could call imagination. Aristoteles'in de hayal diye adlandırabileceğimiz bir kavramı mevcuttu. The word would be fantasia. Bunun karşılığı imgelem olarak ifade edebiliriz. But the difference was in the depth and precision that Avicenna or Ibn Sina added to this. Bunun arasındaki fark, İbn Sina'nın kattığı derinlik ve ciddi derinlik olarak ifade edebiliriz bunu. Let me just add something that I didn't intend to add. Buna ek olarak, just to lighten the mood a bit, this bust that you see here of Ibn Sina. Buradaki İbn Sina'nın portresi. I remember seeing as a child in my father's office. He was a physician. Babam doktordu ve bu resmi babamın ofisinde görmüştüm. O şekilde hatırlıyorum. So I've grown up with this picture. Ve ben bu resimle büyüdüm. Of Ibn Sina. My father was my father was quite the admirer of Ibn Sina.
Babam İbn Sina'nın çok ciddi takipçisiydi. O yüzden ben de bu resme bakarak onunla birlikte büyüdüm. So in Ibn Sina's conception of imagination, İbn Sina'nın idrak, hayal kavramı içinde um, what basically happens is that I'll stop. olan şey, bunun içinde olan şey The raw sensory data enters the e, senses, ham olan duyusal çevredeki öğeler içeri giriyor. and Ibn Sina is interested in how that becomes thought. İbn Sina bunların nasıl düşünceye dönüştüğüyle ilgileniyordu. So it goes through the common sense so that it becomes one thing. The multiple senses become one thing through the common sense. Yani öyle bir geçiyor ki sanki sağduyudan geçip bu duyular bir bütün olup teke dönüşüyor. And it's created into forms using imagination. It becomes forms using imagination. Ve suretler kullanarak, when you say imagination, do you mean hayal? Yes, khayal. All right. Can you repeat your sentence again, please? Yeah. So that raw sensory data has now become one. Hı hı. Şimdi bu ham duyular bir içeri geldi ve bir bütün oluşturdu. And it becomes forms. It takes it can be separated into forms or made into forms using the imagination. Ve bu idrakı kullanarak bir düşünce yapısına birleşerek bir düşünceye, bir surete dönüşüyor adeta. Um, estimation's role is different. Estimation does not perceive forms. Can you use wahm and khayal? Wahm, yes. happy Wahm, to. all right. Wahm does not use, So Wahm does not perceive forms. All right. Vehim suretleri algılamıyor. It perceives ma'na. Daha çok manayı algılıyor ve idrak ediyor. Now, in Ibn Sina's case, we can call this intention. İbn Sina'nın durumunda buna niyet diyebiliriz. But Algı, niyet. But this ma'na in later thinkers and with the Sufis, we would better translate as meaning. Daha sonraki felsefi bakış açılarıyla ve bunlarla birlikte bunu mana ile açıklayabiliriz. Mana olarak ifade ediliyor daha sonra bu. Ibn Sina described it rather simply. İbn Sina daha basit bir şekilde ifade etti diyebiliriz. Because animals share many of these faculties with humans. Hayvanlar da insanlarla bu özellikleri taşıdıkları için in the case of the sheep when it sees a wolf for the first time, mesela kuzu ve kurt örneğinde bir kuzu ilk defa kurdu gördüğünde it can make out the form of the wolf. The sheep can make out the form of the wolf. Koyun bu kurdun suretini algılayabilir, cismini algılayabilir. But the reason that it knows to flee, to run away, bu koyunun bu kurttan kaçma sebebi ise is because of of what Wahm perceives. Bunun sebebi ise vehimin idrak ettiği şeydir. O koyunun kaçma sebebi. Wahm perceives the intention of the wolf. Can you repeat that again, please? Yes, Wahm perceives the intention of the wolf, which is to eat the sheep. Aha, vehim algı olarak kurdun kuzuyu yemesini idrak etmekte. Yani kuzu bunu vehim ile idrak edebilmektedir. Okay, so can I ask how much Sure. time is left? Do you know how much time is left? Is anybody keeping tabs? You have. Sorry? It has We're half. Yes. 15 minutes. Right
now. Half, Please half, go on. half time. Perfect. Okay. I remember you. Okay, thank you. Okay, so let us then. Okay, so now let's think about this psychology within Sufism. Şimdi Sufizm içindeki bu psikolojiye bir gözlemleyelim, bir bakalım. And this really shouldn't surprise us. Bu gerçekten bizi şaşırtmayacaktır. Because Ibn Sina and other physicians and go ahead. Sorry. İbn Sina ve diğer filozoflar, those who studied both medicine and psychology, hem tıp hem psikolojiyi üzerine eğitim alanlar, they created a sort of accepted reality of the way the mind works. Kendilerince can you repeat that again? Yeah. So the model, their model of how the mind works became common knowledge. Aklın nasıl çalıştığıyla ilgili öyle şeylerde bulundular ki bu herkesce kabul edilen bir ilim, irfan haline geldi. Yeah. It wouldn't be unlike it, or how about this? It is very much like the way psychology for us today is common knowledge, accepted. Örnek olarak mesela psikolojiyi verebiliriz. Günümüzde nasıl psikoloji çok kabul edilebilir bir ilim dalı, ona benzer. But Sufi authors did something very interesting with all this. Ancak Sufi yazarlar bununla birlikte çok farklı bir şey yaptılar. They took the form-meaning dichotomy, the form-meaning split, this binary between form and meaning. Bu suret ve mana arasındaki olguyu alıp and began to think of it as a way that God communicates with the world. Bu olguyu alıp Allah'ın dünya ile iletişim kurduğu üzerine düşünmeye başladılar. We see here, for example, burada gördüğümüz mesela buradaki kelime. We see this word şahitbazi. Şahitbazi adlı bir terim görüyoruz burada. Well, this is a controversial practice. Bu biraz ihtilaflı bir mesele, bir uygulama. Of contemplating God's beauty in a beautiful face. Allahü Teala'ya tefekkürü güzel bir yüz üzerinden yapma eylemi olarak. Regardless of the controversy surrounding it, which I don't want to enter now because of time. Bunun üstüne çok girmeyeceğim. Evet, bu insanların çok birlikte anlaşamadığı bir şey. Ama bunun üstüne vaktimiz olmadığı için çok değinmeyeceğim. You see traces of the ideas of şahitbazi in much of Sufi poetry of that time. Şahitbazi'yi kavramını birçok o zamanın Sufi felsefesine ve geleneğinin içine görmek mümkün. Okay. Şahitbazi is based on this very idea of form and meaning. Şahitbazi temel olarak suret ve mananın birlikte olan olgusundan ortaya doğmuştur. In that the form of a beautiful face. Mesela çok güzel bir yüzün sureti. Is a medium for spirit or meaning, mana. Yani ruhun ruha ya da manaya ulaşmanın bir aracı olarak. And if one stares at a beautiful face for its own beauty, for its form.
Ve birisi bu güzel yüze, bu güzelliğe, bu surete, o suret amacıyla bakarsa, then they've missed the mark. They've made a mistake. They've sinned, really. aslında burada bir haram işlemiş, bir günaha girmiş oluyorlar. Yani asıl noktayı kaçırmış bulunuyorlar. Yes. Okay. To make it clear, the practice must be what we would say platonic. It must be for as a way of contemplating meaning through form. Tekrar ifade etmek gerekirse bunun bu uygulamanın doğru olması için platonik olması gerekiyor. Yani tefekkür yoluyla tefekküre, gerçek manada tefekkür etme aracı olarak surete bakma olması gerekiyor. Platonik olarak. Okay. So just to give you a minute to catch up with these, so you can see the points in this slide. You can. I'm just want to give everyone time to read this slide. Hı hı. Buradakileri okumanız için biraz vakit vermek istiyorum sizlere. Okay. So moving along. Devam ediyoruz. In the poetry of Attar and Maulana Rumi, Attar'ın şiirlerinde ve Mevlana Rumi'nin şiirlerinde one metaphor for this this aesthetic is the walnut. Bu estetik üzerine var olan bir metafor cevizdir. If you think, well, I'll read it here. What is the peel? Multicolored words like lines drawn on water. You I'm can just reading. continue. Yeah, go Yeah. ahead. Okay. Not lingering. Think of this speech as a peel. Ma'na, meaning as the pith. This speech as a drawing, meaning as the soul. Kabuktan maksat nedir? Renk renk raflar, su üstündeki durmalarına imkan olmayan menevişler gibi. Bu söz kabuk gibidir. Mana onun içi. Bu söz beden gibidir. Mana can. Those who are excessively concerned with external beauty, gerçekten dışsal olarak odaklı, dışsal güzelliğe odaklı insanlar için are concerned with form and not meaning. Daha çok surete önem verirler, manaya değil. This is why it was important in the case of Layla and Majnun. Leyla ile Mecnun olgusunda da bunu gözlemleyebiliriz. That Layla was beautiful to Majnun, not necessarily to others. Leyla Mecnun için güzeldi, diğerleri için değil. Because in Sufi poetry, it's there's something communicated through Layla that Majnun sees. Sufi şiirinde Leyla ile Leyla orada bir araç gibi, bir iletişim aracı gibi, Mecnun'un gördüğü Leyla o bir araç olarak kullanılıyor oradaki ifade için. My work on contemporary Iranian cinema, benim günümüz İran sinemasıyla ilgili çalışmalarım, especially the work of Majid Majidi, özellikle Mecid Meciddi'nin filmleri, has been in part in reaction to this theory, this idea. Buna bu fikre karşılık olarak doğdu. Because in Majidi's films, çünkü Meciddi'nin filmlerinde modernity is excessively concerned with form. Modernity, the modern life, modern okay. urban life, yeah. Modern hayat, günümüzdeki bu yaşadığımız modern hayat suretlerle çok ilgili, çok alakalı, ona odaklı. And what we might call postmodernity, postmodern, modernlik sonrası ya da postmodern olarak adlandırabileceğimiz, is concerned with the forms of forms. Daha da suretlerin suretleriyle ilgilenir halde. So that the human orientation moves away from meaning. Yani insanoğlu böylelikle manadan uzaklaşıyor.
And that's why poetry is so important in Majid Majidi's films. Bu yüzden Majid Majidi'nin filmlerinde şiir gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Because in poetry, meaning and form can never be separated. Çünkü şiirde meaning and form, right? Yes, mana and sura. Mana and sura can evet. never be separated. Mana ve suret hiçbir şekilde şiirde ayrılamıyor. Ayrılamaz. Okay, I'm going to skip this one. Okay, so now let me begin to conclude, if that's okay. Am I over? How am I for time? Am I okay? Yeah, you're doing good. Yeah, I'm doing all right. You're fine. All right. Yep. So beginning to conclude here. Sonuca ulaşmaya devam ediyorum. Sonuca ulaşıyorum yavaş yavaş. So in Ibn Arabi's thought, this theory of contemplating meaning through form İbn Arabi'nin teorisinde manadan surete tefekkür is very complicated, and I'll try to convey some of it right now. Gerçekten çok komplike ama bir kısmını şimdi size ifade etmeye çalışacağım. The idea is that in being absorbed in dhikr, meditation, dhikr, fikir şu ki zikrin içinde olunca there is an unveiling that occurs in the heart. Kalpte adeta bir perde kalkması gerçekleşiyor. That unveiling leaves a residue in the heart. Bu perdenin kalkması kalpte bir parça, bir kalıntı bırakıyor. To access that residue, bu kalıntıya ulaşabilmek için, to visualize or we would say witness, to see that residue. Bu kalıntıyı görebilmek için, bu kalıntıya şahit olabilmek için, the knower of God, the arif, will go ahead. Allah'ı bilen, arif olan, will see it externally in the things around him or her. Bu olguyu dışında, onun kendi dış dünyasında görmeye başlar hale gelir. It might be a spot on their prayer rug. Bu seccadelerinde küçük bir nokta ya da bir yer olabilir. Or in nature. Ya da doğada olabilir. Or in the faces of human beings. Ya da insanların yüzünde olabilir. But they are constantly, and they are encountering this shahid, this testimony in the heart externally. Sürekli bu şahit kavramını kalplerinde dışsal olarak, dıştan görmeye başlarlar. And this is a very basic and simplified version of what's called shuhud. Şuhud ya da şahit kavramının gerçekten çok indirgenmiş, hani basitleştirilmiş bir ifadesi bu. As it, well, okay, let me move forward a little bit. Devam ediyorum. Okay. We might describe what the arif sees. Arif'in ne gördüğünü şu şekilde ifade edebiliriz. If we needed to have a metaphor. Bir metafora sahip olmamız gerekirse eğer. As something like what happens to us in dreams. Yani bunu öyle bir açıklayabiliriz ki bize rüyalarda olan şey gibi diyebiliriz. And that is because in dreams, meanings take on forms for us. Çünkü rüyalarımızda manalar suretlere dönüşüyor. So if I encounter a strong wind in a dream, yani rüyamda ben güçlü bir rüzgar ile karşılaşırsam, it would be naive of me to think that the wind symbolizes wind. Benim için gerçekten çok safiyane olur bu rüzgarın sadece rüzgar olduğunu düşünmem, rüyamdaki rüzgarın. The wind will, let's say, represent strife or hardship. Diyelim ki burada rüzgar zorluğu temsil ediyor.
So everything in the dream the dream is all about representation. Yani rüyalar tamamen representation. Can you define that? I can't find the Turkish right now. So the dream is how about this? Okay, I got it. I got it. Okay. Rüyalar temsilleri olarak ifade edilebilir. For the Arif, this occurs in life. It's a constant communication. Arif olan için ise bu gerçek hayatta da sürekli gerçekleşen bir iletişim biçimi. So with that, let's consider this poem. Ve bununla birlikte şimdi bu şiire bakalım. Pass by the goblets of form, do not stop there. Yes, the wine is in the cup, but it is not of the cup. Suret kadehlerinden geç, onlara kapılma. Şarap kadehdedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki. So if you can imagine wine, this is from it says from the Mesnevi, good. So if you can imagine wine in a cup. Eğer şarabı bir bardağın ya da kadehin içinde hayal edebilirseniz. It would be a mistake. It might appear that the two are one. Dışarıdan bakıldığında ikisi birmiş gibi görünebilir. But the wine has only taken the shape and form of the cup. Ancak özde şarap sadece kadehin şeklini ve suretini almıştır. It is from elsewhere and of a different nature. Oysa ikisinin yapısı ve özü farklıdır. Yeah. We can imagine it as spirit or divine love. Bunu ruh ya da ilahi aşk olarak ifade etmek mümkün. But the important thing is to acknowledge its foreignness, its strangeness. Ancak burada önemli olan şey, farkında olmamız gereken şey birbirlerine olan yabancılıkları buradaki. And not to become accustomed to just seeing the shape and the form as one thing. Ve sadece buna alışmamalıyız. Bu kadehle şarabı bir bütün olarak görmeye, onun sadece suretini görmeye alışmamalıyız. Okay. So I'll share this next diagram. Bu şemayı paylaşıyorum şu an sizinle. The wine form dichotomy that I described. Az önceki şarap kadeh olgusunda açıkladığım gibi. In that one, pure meaning or spirit unbounded would be the wine. Burada saf anlam, ruh sınırsız olan the wine, right? Yep, the top one is the wine. Üst tarafta olan sınırsız olan şarap olarak ifade edebiliriz. And the matter or the boundaries of form would be the goblet or the cup. Madde, biçim olarak da kadehi, alt tarafta bulunan kadehi ifade edebiliriz, alt tarafta olan. Those become joined in a meaningful way. Bu ikisi anlamsal bir şekilde birleşiyor. In the realm of imagination. Ve hayalin içinde bir alanda bir araya geliyor. And when that occurs, ve bu gerçekleştiğinde, and the Arif contemplates God in that, Arif bunun içinde Allah'a tefekkür ediyor. It can create a sense of longing. Bu bir tür desire. Özlem, hasret, arzu ifadesi doğurabilir. To become one or for union with the communicator, the one communicating these messages, you could say. İletişime geçen, bize bu mesajları verenle bir bütün olma arzusuna dönüşüyor. So, with that, let us. Okay, go ahead. Bununla birlikte. Let us conclude by considering the poetry of Ibn Arabi himself. İbn Arabi'nin bir şiiriyle birlikte sunumumuzun sonucuna varalım. So this is one of the 61 poems in the Tercüman el-Eşvak. Tercüman el-Eşvak'taki 61 şiirden bir tanesi bu şiir.
Um, and I think when you read it, you can see why some misunderstood Ibn Arabi. Gerçekten bu şiiri okuduğunuzda İbn Arabi'nin neden yanlış anlaşıldığını anlayabilirsiniz. Because one could read this completely as having to do with earthly love. Dünyevi aşkmış gibi okuduğunda gerçekten bu öyleymiş gibi görünebilir. Romantik aşka tekabül edebilir. Okay, so I'll read it then. Peace be upon Salma and whoever settles in that private pasture, and it is the duty of one like me, so tender-hearted, to give greetings. And what would she lose if she were to return these salutations to us? But one cannot pass judgment against beautiful idols. They set off when the tenebrousness of night let down its curtains, and I said to her, uncontrollably in love, stranded, enslaved by love, yearnings surrounding him jealously, ready to unleash upon him our racing arrows, no matter where he turns. She smiled, revealing her teeth. A flash of lightning struck. I do not know which of the two broke the sheer night darkness. She said, doesn't it suffice him concerning me that with his heart he witnesses me in every single moment? Doesn't it? Doesn't it? Selma ve o özel otluğa yerleşen kişilere selam olsun ve selam vermek benim gibi şefkatli birinin görevidir. Ve bu selamları bize geri verirse ne kaybederdi? Ancak o put gibi güzellere karşı hüküm verilemez. Gecenin kasveti perdelerini indirince yola çıktılar ve ben ona dedim ki iradesiz aşk, mahsur, aşkın esiri, kıskançlıkla onu saran özlemleri nereye dönerse dönsün ona saldırmaya hazır oklar. Dişlerini göstererek gülümsedi. Bir şimşek çaktı. İkisinden hangisinin katıksız gece karanlığını kırdığını bilmiyorum. Bana dedi ki kalbiyle her an bana şahit oluyor olması ona yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Okay, so there are two very interesting points in this poem that relate to our discussion. Bugünkü konuşmamızla bağdaşan çok önemli iki konu var bu şiirde. First, if you notice, there's a sort of gender reversal that Ibn Arabi discusses in his commentary on it. Fark ederseniz, Yeah. Go ahead, please. Did that make sense? Yeah. Did that make sense? Okay. İbn Arabi'nin tefsirinde tartıştığı bir tersine çevirme durumu söz konusu buradaki şiirde. The poet is male. Buradaki şair erkek. And the beloved is female. Ve aşık olunan kişi kadın. But the reversal is that the male here is vulnerable and weak. Burada tersine çeviren durum erkek burada güçsüz ve zayıf. And the female is strong, desired, and powerful. Kadın ise çok güçlü, arzulanan kişi. Now, this actually describes quite precisely the experience of love, falling in love, even for another human being. Bu gerçekten dünyevi aşkı da açıklayabilir. Bir insanın diğer insana aşık olması durumunda olduğu gibi. It unseats the ego. Unseats. It throws the sense of human pride and egoism. It defeats it. It throws it away. Okay. İnsan egosunu adeta parçalıyor, yok ediyor. And so that's the first thing that's communicated in this poem. Bu ilk şiirde belirgin olan olgu bu. But the second thing are in these last few lines. Ancak ikinci şey şiirin son satırlarında var olan şeyler de ikinci önemli şey. Here he confesses the difficulty of separation. Burada ayrılığın zorluğu konusunda bir itirafta bulunuyor. Hoping for some sympathy. Biraz karşı taraftan sempati bekleyerek yapıyor bunu. And in response, she smiles. Ve geri bildirim olarak bayan gülümsüyor. It would seem almost sadistic. Neredeyse baktığımızda sadistik bir olguymuş gibi görünebilir bu durum. But in fact, it is an accurate description of God's decree that we be separate from Him.
Ancak öyle ki bu tanım olarak çok doğru. Çünkü Allahü Teala'dan when you say God has determined that to some extent to be separate. humans, Hı hı. are separate from Him. Hı hı. Ondan ayrı, Allahü Teala'dan ayrı yani farklı olmayı ifade ediyor. Even Moses, the E, prophet Moses, Nabi Allah, Musa Aleyhisselam bile even when he asks to see God directly, Allahü Teala'yı direkt olarak görmek istediğinde the result is his fainting, is e, that he faints. Bayılmasıyla sonuçlanıyor. In other words, despite the closeness that shuhud offers, despite the proximity that shuhud offers, Şahidin yakınlığına rağmen there will be up to a certain point, at least up until the point of death, ölüme kadar olan kısma kadar some sense of distance, and this is what creates pain. Bir tür mesafe, ayrılık söz konusu ve bu acı veriyor. So one can see when she says, "Doesn't it suffice him? Doesn't it? Doesn't it?" Burada görebiliriz ki when you mean suffice, it means that she's rejecting. Yeah, it's right here. She said, the last she said, "Doesn't it suffice him concerning me? Doesn't All it? right. Doesn't it? Öyle diyor ki bana yani yetmiyor mu? Isn't it Onun enough for him?" bana şahit olması ona yetmiyor mu? Yani bu olgu ona yetmiyor mu, yetmiyor mu? Son satırda okuyacağınız kısımdan bahsediyorum burada. This is the ultimate irony. Buradaki gerçekten ironik bir durum. Because that's precisely his problem. Burada yani bu üstüne basarak sorunu da zaten bu. He sees her everywhere, Onu her yerde görüyor. but it doesn't suffice. Ama yeterli gelmiyor. Onu her yerde görmesine rağmen bu yetmiyor. It only increases him in longing Onun arzusunu, isteğini daha da çoğaltıyor. and in pain. Ve acısını da. Okay, so do I have time for saying one more thing, or am I out of time now? Yes, you have time. Okay, one last point, and then I'm done here. Bir konu daha söyleyeceğim ve sunumumu tamamlayacağım. And that is that this aesthetics becomes what we could call a poetics as well in Ibn Arabi's writings. Buradaki estetik aynı zamanda İbn Arabi'nin yazılarında şiirsel oluyor. Ibn Arabi, in fact, writes about good poetry and how to write good poetry. İbn Arabi aynı zamanda iyi şiir yazmanın, doğru şiir yazmanın yöntemleriyle ilgili de yazılar yazmış. For him, the act of composing poetry is very different from composing prose. Şiirle nesir arasında bunları oluşturma şekli çok farklı İbn Arabi'ye göre. And it relates to everything that we've discussed. Ve konuştuğumuz her şeyi içine alıyor ve alakalı konuştuğumuz her şeyle. And that is that poetry occurs at the realm of the imagination. Ve şiirin hayal, idrak alanında, idrak alanında gerçekleştiğini savunuyor. Poetry involves giving forms to meaning. Şiir suretlere anlam vermeyi içeriyor. Whereas other types of writing are about knowledge. Diğer yazılar daha çok ilimle ilgiliyken. So of the 9 heavens, Ibn Arabi associates poetry with the third heaven. 9 gökle ilgili İbn Arabi şiiri 3. gökle açıklıyor. And prose with the second heaven, the heaven of knowledge. Ve nesri 2. gökle, ilimin bulunduğu gökle açıklıyor. Okay. To him, a good poet need not be an arif or even a Muslim. Onun için iyi bir şair, arif olmak zorunda, hatta Müslüman olmak zorunda bile değil. Rather, the poet has an ability, an awareness.
Daha çok şairin bir algısı, bilince sahip şair. There's a perceptiveness regarding khayal. İdrakı içeren bir şey söz konusu burada. İdrak söz konusu. And in this, especially with love poetry, Ve aşk şiirlerinde bunun içinde they can communicate in a beautiful way the true experience of love. Gerçek aşk, sevda hissini bu şiirlerde görmek mümkün. And because what the lover experiences and what the arif experiences are virtually the same, Aslında Arif'le aşık olanın hissettiği, yaşadıkları deneyimler gerçekten birbiriyle aynı olmakla birlikte. the arif can read profane poetry in a we could say sacred or an aware way. The arif can read profane poetry written for earthly love, in a contemplative way. Arif o dünyevi aşk için dünyevi aşkı içeren şiiri bile ona tefekkürü hatırlatacak şekilde ilahi bir olguyu hatırlatacak şekilde okuyabilir Arif. And that's what you see in this last quote. Bu son alıntıda da bunu görüyoruz. The knowers, on the other hand, do not hear a poem or a riddle or a panegyric or a love lyric without knowing who is in it behind the veil of forms. Öte yandan bilenler suret perdesinin arkasında kimin olduğunu bilmeden bir şiir, bir bilmece, bir kaside veya bir aşk şiiri duymazlar. That is to say, anyone can fall in love, Bunu şöyle diyebiliriz, herkes aşık olabilir. but only the arif can know exactly with whom they have fallen in love, the reality behind their love. Ancak sadece Arif gerçekten kime aşık olduğunu, aşkının ardında yatan gerçeği anlayabilir. Ancak bunu Arif yapabilir. So anyone can admire beauty, Herkes güzelliğe olağanüstü bir ilgi duyabilir ve beğenebilir. but the arif sees the source of that beauty in the beauty. Ancak Arif bunun özünü, yani arka planında bulunan güzelliğe odaklı Arif. And it is with that I end and thank you. Thank you for inviting me and welcome your questions. Bununla birlikte sunumumu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sorularınız varsa sorulara geçebiliriz. There is one question. There are still... olarak belirttim ben soruları. Efendim hocam? 3 tane soru var ama başka sormak isteyenler varsa şey yapabiliriz. Evet, ben şimdi soruları görüyorum buradan. Hı hı. Fatma Zehra Şimşek Hanım bir sorusu var. Tam soru olarak değil ama there are still some religions in which it is called Rabita in Turkey, so Şahidi Bazi diye bir katkıda bulunmuş sanırım. İsterseniz çevirin Kübra Hanım. Buradaki rabıta ile şahit bazıyı aynı şekilde mi ifade etmiş? O net değil. Öyle gibi anlayabilir miyiz demiş ama bu sorunlu bir şey tabii ki, yine de isterseniz sorun. Tamam. We have a question, Cyrus. The question Yes. is, there are still some religious in which it is called Şahit Bazı is called Rabıta. What do you think about that? What's your opinion? In Turkey, it's called Rabıta. Rabita. Okay. I haven't studied that. I haven't actually done much with contemporary practices of Şahit Bazi. Bu konuda bir çalışmam yok. Yani günümüzde uygulanan Şahit Bazı uygulamaları hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. Şahit bazilikten farklı rabıta dediği Nakşibendiye tarikatında uygulanan, zikirde uygulanan bir usul. Ama şahit bazilikte aynı şey değil. Çünkü orada esas olan suret bir sevgili sureti değil. Elbette sevgili ama insana kamilin ya da mürşidin sureti.
Here, Naqshbandis apply this practice, and it's a bit different than Shahid Bazi. Okay. uh, Well, I'd love if you could describe it. I'd love to hear about it. Hocam biraz daha ifade edebilirseniz dinlemek isterim dedi. Basitçe şöyle tercüme edebilirsin. Zikir esnasında, ders esnasında During the dhikr, mürşidinin suretini hayal eder. you imagine or you think of the face of the murshid. So you Fakat bu ilk aşamadır. this is the first stage. Sonra yani bir şekilde o suret ama yani Following this image. evet. Yani uygulamada böyle. İlerisini çok fazla şey yapmayalım. Tamam. Hocam image'den sonra cümle yarım kaldı ama orada yani çok basitçe ifade edersek böyle. Onu ayrıca konuşmak gerekiyor. Okay. She said it's a very intricate topic, and if you're interested, we can discuss it in depth later. Oh, I'd love that. Yeah, that sounds Çok fascinating. isterim, çok sevinirim. Thank you. All right. We have a question. Orada ben 3 soru yazdım ama çok mu bilmiyorum. Şimdi ikinci Dene soruyu istersen. okuyarak aşama aşama çevirelim isterseniz. Okay. Öncelikle İbn Sina'da vehmde ortaya çıkan suret ile mesela Cebrail'den gelen akli suret aynı şey değildir. So first of all, when you think of the wahm, Ibn Sina mentions the wahm, the perception is not the same as the one as Jibril. The mind's perception or the eidos. Dur ve bilgi. Not for Akli suret. Akli suret. Yani eidos bilirsin. Eidos, would you Greek know? means Greek. In Greek, okay. All right. So with this, we go to or we reach information. Wahm is a experience, and it does not give us necessarily knowledge. So what's your opinion about this? So this is where some of these terms they become by different people in different ways. Come again? These terms become used by different people in different ways. Bu terimler farklı kişilerde farklı şekillerde ifade edilebiliyor. So in much of, let's say, Islamic thought, wahm is negative. İslami düşüncede genellikle vahm negatif bir olgu içeriyor. It's like a false imagination. Daha çok sahte bir hayal ya da sahte bir idrakmış gibi görülüyor. But that's not how it is for Ibn Sina. İbn Sina için ise böyle değil bu durum. He's merely using it as a counterpart to khayal. Hayale yani idrake karşı olurcasına kullanıyor bunu. In that khayal and wahm work together. Aslında bunların düzeltiyorum karşı değil birlikte çalıştığını yani idrak ve vehim bir arada çalıştığını söylüyor. So that one senses form, the khayal senses form. İdrak duyu olarak sureti tanıyor. And wahm senses what isn't necessarily present in form. Vahim ise suret olarak o anda var olmayan olguyu duyuyor. Duyusal olarak onu duyuyor. But you're completely right in that in many texts, wahm is sort of like a false imagination. Bu gerçekten doğru. Gerçekten vahim adeta sahte bir idrak, sahte bir hayalmiş gibi ifade edilebiliyor. Kübra'cığım, Efendim hocam. sorduğum bu değil. Ben basitçe şöyle söyleyeyim. Vehim bize bir çeşit suret veriyor. Vahim gives us a certain type of form. Ama akıl ya da Cebrail'den gelen ki zaten adı onun vahib-i süver.
But the mind or Wahib as-Suwar, o da bir suret veriyor. İkisi birbirlerinden farklı. it also gives a form. They are both different from each other. Şimdi Sufilerin manadan ve suretten anladıkları bunlar İbn Sina'yı devam ettiriyor dedi ya yazarımız. Sufis talk about these and hocam tekrar eder misiniz İbn Sina? İbn Sina'yı devam ettiriyor Sufilerde de. You mentioned that Sufis are continuing the idea of Ibn Sina. Eğer böyleyse Sufilerin bahsettiği suret ve mana, if this is what you're mentioning, what is the form and mana of Sufis? Hangisine İbn Sina'daki bunların tekabül ediyor? Vehme mi? Which one of these is what Ibn Sina argues? Wahm, specifically? Okay, so I might have to restate that then. It's not that that most of the writers, that most of the Sufi thinkers were actively reading Ibn Sina necessarily. Bunu tekrar ifade etmem gerekecek o zaman. Tüm Sufiler İbn Sina'yı okumuş değillerdi. Actually, many of them encountered Ibn Sina through Imam Ghazali. İbn Sina'yı İmam Gazali aracılığıyla tanıdılar. Rather that the Ibn Sina's psychology became common knowledge. İbn Sina'nın psikolojisi bu savunduğu şey halk arasında tanınır ve bilinir hale geldi. There were certainly those who disagreed with it. Bununla elbette karşı çıkanlar oldu. But that would have been a discussion for specialists. Ancak bu gerçekten uzmanların tartışacağı bir konu olurdu. And certainly Ibn Sina's and certainly the emphasis that Ibn Sina placed on the intellect itself. Ve İbn Sina'nın akıllı insan, akli insana vurguladığı önem would be vehemently disagreed with by many Sufi writers. Yani vehimsel olarak birçok Sufi yazar tarafından reddedilmiştir. I only meant to say that the Surah Ma'na dichotomy has its origins in theories of perception and psychology. Suret ve mana ilişkisinin psychology and sorry. Psychology it has some connection to theories of perception and psychology. İdrak ve psikolojiyle ilgilenen bir durum olduğunu ifade etmeye çalıştım aslında sunumumda. But it also connects to theories of language too. Aynı zamanda da dil teorileriyle bir birleşme yaşıyor aslında. I didn't have time to talk about that. I cut that part out. Buna detaylı olarak giremedim. Kesmek durumunda kaldım süreden dolayı. But the idea of writing, the way that an idea takes on form and then becomes the written word. Ancak yazının surete dönüşmesi ve kelimeler halinde aktarımı. That too is incredibly important to this theory. Bu teori içinde gerçekten büyük önem arz ediyor. I mean, the fact of the matter is that these sciences, philosophy, Sufism, grammar, theology, din, ilahiyat, felsefe, dil bilimi, bu alanlar were very much intertwined at the time. Çok gerçekten iç içe geçmiş durumdaydı o zamanlarda. Even though today we are often forced to read them separately and distinctly. Günümüzde bunları çok apayrı bir şekilde okusak da çalışsak da. I hope that helps. I don't know. Umarım bu açıklamıştır. Tam bilemiyorum ama. Evet, teşekkür ederim. Öbür soruya geçebiliriz vaktimiz varsa.
Onu daha kolay tercüme edersin zaten. If you have time, we would like to continue with the other question. Oh, was there another one? Yeah, there are 3 questions, I believe, right now. Oh, okay. Okay, yeah. sure. Yeah. All right. Okay. So what is the difference between ilm, irfan, and şiir or poetry in the thought of Ibn Arabi? What is their relationship to fantasia? Şuur, not şiir. Şuur, sorry. Şuur. Well, one important one distinction that Ibn Arabi makes İbn Arabi'nin yaptığı bir ayrım, buradaki bir ayrım is between icmal and tefsil. İcmal ve tefsil arasında bir ayrım yapıyor. So icmal is like aggregate, the whole. İcmal bir bütün, kolektif olan bir bütün. But tefsil is to know is a detailed kind of thing. It's knowing the details. Tefsil ise detayları bilmek gibi. One of the big debates at the time. Zamanında o zamanlarda olan çok büyük bir tartışma. Was about whether God could know particulars, no particulars. Allah-u Teala'nın detayları, spesifik şeyleri bilip bilmemesiyle ilgili. Since his knowledge is universal. Onun ilmi genel ve bütün olduğu için. For Ibn Arabi, şuur. İbn Arabi için şuur. It deals with icmal. It deals with the aggregate, the whole. İbn Arabi için şuur bütünle ilgiliydi. And poetry too. It deals with the whole, with the icmal. Şiir de öyle, bütünle, icmalle ilgileniyor. And the way he describes that is actually kind of funny. Bunu açıklama şekli aslında biraz komik. He says that if you have an animal in a bag, diyor ki bir torbanın içinde hayvan varsa, or it might have been in a trunk. I can't remember if it was in a bag or a box. Kutu mu, bir kap, poşet mi tam hatırlayamıyorum şu anda ama. You can tell that there is something in this bag or in this box. Bu kutunun ya da poşetin içinde gerçekten bir şey olduğunu anlayabilirsin. But you cannot tell what it is. Ancak ne olduğunu bilemezsin. This is the sort of knowing that goes hand in hand with şuur. Bu bilme ve şuurla birebir giden olgu. For Ibn Arabi. For İbn Arabi için. Mm-hmm. But what we would normally call, but though ilm is a comprehensive term that includes sort of a lot of things, but ilm, when you compare it to şuur, İlim gerçekten çok derin bir alan, hani birçok şeyi içeriyor. Ancak şuurla karşılaştırdığımızda, it involves, it would really involve both. Aslında ikisini de içerir aslında. But there's a kind of knowledge that focuses on tefsili knowledge, knowledge of the details. Detayların ilmiyle ilgilenen bir durum vardır. And this is what, for example, prose is concerned with. Mesela burada konuşma, düz yazının ilgilendiği de budur. So in prose, we're very concerned with cause and effect. Nesirde gerçekten sebep ve sonuç çok önemlidir. And one thing must follow another. Ve bir olgu diğer olgu takip etmelidir, takip şeklinde gelmelidir. And one final point. Diğer son bir nokta. It's fascinating to me that this is a lot like the learning models that we see in students, young students, older students today as well. The difference in how they learn. Benim için bu konuda olağanüstü bir diğer şey ise genç ve yaşlı öğrencilerin öğrenme kabiliyetleriyle ilgili farklılıkları. Some are very concerned with details, and some are more big picture sort of thinkers. Bazıları gerçekten detayla ilgileniyor, diğerleri ise büyük resme odaklı devam ediyor. Okay, that's it. I hope that helps. Okay, umarım sorunuzu cevaplamışımdır.
Üçüncü soru. All right. In Ibn Sina, poetry does not give information. The expression is not true or false. It is essential for the common people as a faculty belonging to the imaginary self. Can we claim that Ibn Arabi also thinks like this? Could you repeat it, please? In Ibn Sina, poetry does not give information. The expression is not true or false. It is essential for the common people as a faculty belonging to the imaginary self. Can we claim that Ibn Arabi also thinks like this? I would say yes with a caveat. Um, So, I when would you say mean, yes with I would say yes with just bearing one important exception in mind. evet derim ancak bir kaydı dışında. When we're talking about poetry, we're talking about a certain kind of poetry. Şiir hakkında konuştuğumuzda spesifik bir tür hakkında konuşuyoruz, şiir türü. Most especially love poetry. Genellikle yani spesifik olarak aşk şiirleri. But there is what we would call verse, where Ibn Arabi does expand. Well, I can stop there. There's versified speech, that is speech that's in meter, and is that? I'll let you translate that. Versified. I don't. Can you define that, please? So there's also a kind of poetry which is, speech put into the patterns to a meter, a poetic meter. Bir şiirsel metreye dayalı bir şiir türü de mevcut. And very often Ibn Arabi will explain concepts and in fact convey knowledge through versified speech, through speech that's in meter. Ve İbnül Arabi bu tekniği sıklıkla kullanmaktadır. Bu şiirsel şiir metresini sıklıkla kullanmaktadır. But that's very different than what you'll find in the Tercüman el-Eşvak. Tercümanın Eşvak'ta bulacağınız şeyden çok farklıdır bu şiirsel farklılık. Mm-hmm. I hope that helps it. Umarım bu sorunuzu cevaplamıştır. Aslında tam sorunun devamı var orada Kübra'cığım, dikkat edersen. Asıl sormak istediğim o. Yani bu farklılığı oluşturan şey ne? So I'm sorry. Divan-ı Marif'te çünkü İbn Arabi, sen söyle ben devam edeyim. Okay, so I missed the rest of the question. The question continues. Evet hocam, buyurun siz söyleyin, ben çevireyim. Yani Divan-ı Marif'te İbn Arabi şey der, harfler ilminden bahseder. In Divan-ı Marif, Ibn al-Arabi talks about the ilm of the words, of the letters. Harflerle evliliğinden söz eder ve sonra şiire geçer ve onunla ilişkili olarak geçer. Harflerin evliliğinden mi hocam? Harflerle kendisinin evliliğinden bahseder. So he talks about his own marriage between letters, his marriage with letters, and then he talks about poetry. Yani velayetle şiir arasında bir ilişki kurar aslında. So he forms a relationship between guardianship and poetry. Aksi takdirde, if this is not the case, o alıntıyı esas alırsak burada da zikredilen, if we talk about the specific thing, benim kedim de kapının arkasında bir canlı olduğunu vehim yoluyla bilebiliyor. My cat can also know through wahm that it is a being and it is alive. Fakat şiir yazamıyor. But it cannot write a poem. Yani muhayyile cihetinden dolayısıyla hakikaten açıklanabilir mi şiir? Is this because I said that animals have wahm too? Is this question in response to that? Bu hayvanların da vehmi var dediğimden yola çıkarak mı sorduğunuz bir soru mu? Yok, vehim gücü zaten hayvani ruha ait bir şey. Vehm belongs to the animal soul, the animal spirit. Yeah. So hocam sonunu çeviremedim cümlenizin. I'm going to continue translating. Yani Okay. şiiri gerçekten muhayyileye bağlamak doğru mu bu anlamda?
So would it be true or correct to combine or explain poetry through fantasia? So just to clarify, Ibn Arabi associates poetry with the realm of imagination. İbn Arabi şiiri hayal, idrak alanıyla açıklıyor. But his conception of imagination is very much different from Ibn Sina's. Ancak onun kavramsal açıklaması İbn Sina'nınkinden çok farklı. It's a place where spirit and matter meet. Ruh ve maddenin birleştiği yer olarak açıklıyor. For Ibn Sina, imagination is a faculty. İbn Sina için idrak, when you mean faculty, you human Meleke. faculty. It's meleke. Meleke olarak, okay. So I would say for Ibn Arabi, yes, that's where poetry occurs. It's that poetry occupies that place, that meeting place between form and meaning, or spirit and matter. Can you repeat that, please? Yeah. Shorter form, yeah. For Ibn Arabi, İbn Arabi için, we can certainly say kesinlikle söyleyebileceğimiz şey that poetry, good poetry, doğru ya da iyi şiir occurs in that meeting place. Bu birleşme noktasında gerçekleşiyor. Between spirit and matter. Ruh ve madde arasındaki yerde. Or form and meaning. Ya da suret ve mana arasındaki. Is that good? Bu açıklıyor mu sorunuzu? Yeah. Evet, yani söyletmek istediğim İbn Sina'dan farklı olduğuydu zaten. All right, yes, that explains it perfectly. Thank you. Okay. Çünkü Good. Türkiye'de böyle bir algı var, çok yerleşik. She wanted you to explain it again because in Turkey we have a misconception that the two philosophers think the same. So she's happy that you made the distinction clear. Good. Yes. No, very much not the same. Kesinlikle aynı değil. Sevindim gerçekten. Yeah. Ibn Arabi has a lot to say about the difference between Sufism and philosophy. İbn Arabi'nin gerçekten Sufizm ve felsefe üzerine söyleyecek çok şeyi var. And that philosophy can certainly happen upon or chance upon some of the discoveries. Felsefe gerçekten, can you repeat that? Yeah. So while philosophy might be while the philosopher might be able to discover some of what the arif knows. Filozof, arifin bildiği şeyi bir miktarda olsa ortaya çıkarabilir. It's the difference between that and what the arif knows is greater than the difference between what a child and an adult knows. Bu arifin bilgisi gerçekten bunun arasındaki fark bir çocukla bir yetişkinin bilgi farkından bile büyüktür. Evet, Kübra'cığım, Müberra ayrılmak zorunda kaldı. Tabii orada Hacı Halil Bey bir soru sormak istiyormuş kendisi. Son soru olarak isterseniz onu alalım. Tabii. We have a final question. Okay. Yeah, he would like to ask in person. Okay. Buyurun lütfen. Merhaba. Hello. 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 Firstly, I want to say welcome and I want to thank you for your presentation. Öncelikle I really hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok memnun oldum. I really appreciate taking literary and philosophic benefits from your presentation. Gerçekten literatür anlamında ve felsefi anlamda çok fayda gördüm sunumunuzdan. My question is about wahm. Sorum vehimle ilgili. As far as I can understand, wahm is a kind of power, strength in philosophy. Anladığım kadarıyla vehim bir tür, felsefede bir tür güç. As you said, the lamp saves its life with the help of wahm.
Dediğiniz gibi koyun kendi hayatını vehim sayesinde kurtarıyor. right? Doğru mu? Then wahm is instinctive issue. Can you repeat that please? Yes, then wahm is a kind of instinctive. Aha, okay. Vehim içsel, içten gelen bir dürtüsel duyu. But according to Islam, our perception should relate akıl, intelligence, Ancak İslam'daki bakış açımıza göre akıl, yes, because intelligence is superior than the instinctive. yani bu iç duyulardan akıl üstündür bizim inancımıza göre. And also, as you said, according to Quran, wahm is something has negative meaning. Dediğinize göre de Kur'an'da vehim negatif olarak ifade ediliyor. And I also remember an ayah, Ve just bir like ayet hatırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Ayeti okudu. Yes, and you said Ibn Sina didn't take the meaning of the word from Islamic perspective. İbn Sina dediğine göre İbn Sina İslami perspektiften almadı vehim kavramını. Then now I really wonder what is the point of him? Could you make it a little bit clear? Biraz daha net olarak açıklayabilir misin? Burada vurguladığı şey gerçekten neydi? What is the perception of Ibn Sina? Is E, halal? Can you repeat it please? What is the perception of Ibn Sina? İbn Sina'nın algısı, idrakı nedir? He is Muslim, and how can be it? O Müslümandı. Bu nasıl mümkün oluyor? Thank you. Teşekkür ederim. Well, I have a diagram that I'd like to share. Sizinle bir şema paylaşmak istiyorum. Let's see if I can. Bakalım yapabilecek miyim? Hold on one second, please. Okay. All right. Now I'm gonna. Right now, do you see my PowerPoint? Is that correct? Yeah, that's correct. We are Okay, seeing your. Okay. I'm going to share something else. Okay. Başka bir şey paylaşacağım şu an sizinle. Do you see this now? Do you see this Yes, we diagram? do. Yes, we do. Okay. Şu andaki şemaya bakıyoruz. So I think none of this has been translated because we weren't planning for this. Bu planladığımız bir şey değil. O yüzden tercüme edilmedi ama ancak. Okay. But as you can see, can you see my cursor when I'm moving my cursor? Can you see it? Yes. Faremi takip edin lütfen. Okay. So this is a diagram of the development of the human faculties. Bu insani melekelerin gelişimiyle ilgili bir şema. It starts with heat, cold, dryness, wetness. These are the four natures. Dört doğa olan yanlış çevirirsem affedin lütfen. Islaklık ve kuruluk olarak tabir ediliyor. Those four natures become formed into the very basic plant faculties that we have. Bu dört doğalsal şey devam ediyor ve dört bitkisel olguya dönüşüyor. These plant faculties basically allow us to grow and to remain alive and to reproduce. Bu bitkisel melekeler bizim hayatta kalmamızı, ürememizi, bu hayatta devam etmemizi sağlıyor. Okay. And as they become more developed, they become the animal faculties. Devam ettikçe hayvani melekeler ekleniyor. As Professor Zeynep said, the wahm is an animal faculty. Professor Zeynep'in de söylediği gibi vehim bir hayvansal meleke. These would be the inner senses here. İçsel the outer duyular senses, olarak, the inner senses. Dışsal duyular ve içsel duyular olarak takip ediyor. Animal faculties. Hayvani melekeler.
these support the intellect. Bunların hepsi Akıl. aklı destekliyor. Now, the akıl has two faces. Akılın iki evresi var. One of those faces controls all of these lower faculties. Bir tanesi bu alt melekelerin hepsini kontrol ediyor. The other face of the intellect begins to think in bigger ways. Aklın diğer yüzü ise, diğer tarafı ise daha geniş bir düşünceyi içine alıyor. It uses everything from below Aşağıdaki her şeyi kullanmakla birlikte to begin to think about universals, kulliyat. Külliyeleri, yani evrensel olan kavramları düşünerek devam ediyor. This is as this becomes a habit, as the person begins to think about universals more regularly, İnsanoğlu evrenselliği düşünmeye devam ettikçe, according to Ibn Sina, intellect becomes part of their nature. İbn Sina'ya göre akıl doğalarının bir parçası haline geliyor. Now, this is very interesting to me. Bu benim için çok enteresan, çok ilginç. But I don't think you can compare it personally to Ibn Arabi. Bunu İbn Arabi'ye kişisel olarak karşılaştırmak mümkün olmaz sanırım. Because Ibn Arabi is able to take not just this theory but other theories in Islam. Çünkü İbn Arabi sadece bu teoriyi değil, İslam'daki diğer teorileri de alıyor. And relate them to the revelations in the Quran and Hadith. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ve hadislerle, what does he do with the revelations? He relates the things from these sciences, including Ibn Sina. İbn Sina'nın da içinde olduğu bu ilmi Kur'an ve hadisle ilişkilendiriyor. To hadith and Quran. Onlarla ilişkilendiriyor. And he does it. Ve bunu da he does it using keşf. Keşif. Unveiling. Unveiling. Keşifi kullanarak gerçekleştiriyor bunu da. Okay. So it's a very rich and complex system that Ibn Arabi offers. Gerçekten de bu İbn Arabi'nin çok zengin ve komplike bir teorisi. Ibn Sina's system is complex too. İbn Sina'nın sistemi de kompleks. But because everything there must be argued and proven. Ancak oradaki her şey tartışılıp kanıtlanmak zorunda olduğu için it's far more limited in scope than what you'll find in Ibn Arabi. İbn Arabi'ye göre gerçekten bulunduğu şey çok daha dar kalıyor. And that's a personal reflection. Your personal reflection? My own personal reflection. Aha, yeah. Bu benim kişisel görüşüm. I don't know if that helped. Umarım sorunuzu, I hope that answered your question. Umarım sorunuzu cevaplamıştır. Thank you so much. Çok teşekkür ediyorum. Çok özür dileyerek son bir soru alabilir miyiz vakti varsa? If you have time, we have one final question. Sure. Başka bir hocamız soruyor bu soruyu. Esna Harab. Hocam ben göremiyorum soruyu. Nerede? Sufi gelenekte, ben istersen okuyayım sana. Tamam hocam. Sorduğu şu: Sufi gelenekte sadece Allah'ın güzelliği güzel suretlerde mi seyredilir? In Sufi tradition, is Allah's beauty. Hocam Allah'ın sureti tekrar? Güzel suretlerde, yüzlerde mi seyredilir? Is Allah's beauty only seen in beautiful forms? Yoksa kabaca söylersek çirkinlikte, mesela bir tufandan kalmış bir harabede de seyredilebilir mi?
Or, for example, can an ugly and destructive scene also be looked upon? Tefekkür anlamında mı hocam? Yok, seyredilebilir mi? Bu Can şahit it be watched Hmm. regarding the şahit bazi? Can it be observed and something that's also ugly? That's an excellent question. Bu harika bir soru. So this process of shuhud is what we would call an embodied experience. Embodied, in the body. In the body. Şahit olan daha önceden bahsettiğimiz şuhud kavramı, şahitlik kavramı vücudun içinde gerçekleşen bir tecrübedir. It would be theoretically possible. Teorik olarak mümkün olabilir. But it would depend on the constitution, the physical constitution of that person. Ancak o insanın fiziksel durumuna bağlı olarak bu değişiklik gösterebilir. Ibn Arabi actually does discuss this point. İbn Arabi aslında bu konu üstünde duruyor ve bu konuyu tartışıyor. And he says that those who delight in ugly things, disgusting things, iğrenç ve çirkin şeylerden haz duyan, bunlara ilgi duyan insanların, it's because of their constitutions, their physical constitutions. Kendileriyle alakalı, fiziksel durumlarıyla alakalı bir durum olduğunu söylüyor. In a way, there's a sort of deformity within them that they see beauty in those things. Başka bir deyişle kendi içlerindeki bir deformasyondan dolayı bu çirkinlikteki şeylerde güzellik görebildiklerini ifade ediyor. And the interesting thing about this bununla ilgili ilginç olan şey ise is that it affects not just their aesthetic well-being but their ethical well-being. Bu sadece estetik iyiliklerini değil, you said mental? It affects not just their aesthetic well-being but their ethic, their moral, their moral sorry. well-being. Okay, all right. Aynı zamanda etik olarak da onları etkiliyor bu durum. And this is too complex, too much to get into now, but this is that aesthetics and ethics are connected for Ibn Arabi. Gerçekten bu çok derin bir konu. Şu an giremeyiz ama estetik ve etik İbn Arabi için çok önemli iki konu. And that is because they both have, because everything is good and they both have to do with preferences. When you say Since everything that God creates is ultimately good. Allah'ın yarattığı her şey özünde iyidir. Now God has preferred some things to other things. Allah bazı şeyleri diğer şeylere tercih etmiştir. We can say he has ranked them for us. Üstün kılmıştır. Yani bize bir sıralama sunmuştur. And a healthy constitution will appreciate that ranking. Ve sağlıklı bir düşünce şekli, sağlıklı bir bakış açısı bu var olan sıralamaya saygı duyup kabul edecektir. And in that sense, there was no healthier constitution than the constitution of the Prophet Muhammad. Ve bu anlamda Peygamber Efendimizin bize aktardıklarından daha doğru bir şey yok. And this is why his preferences matter to us. Ve o yüzden onun tercihleri bizi bu kadar alakadar ediyor, bizi ilgilendiriyor. So normally it wouldn't matter if someone didn't like the smell of garlic. Normalde birisi sarımsağın kokunu sevmezse bu sorun olmayabilir. But if the Prophet Muhammad didn't like the smell of garlic, that matters. Ancak Peygamber Efendimiz sarımsağın kokusunu sevmediğinde bu önemli oluyor. Because his preferences reflect this perfect physical constitution. Çünkü onun tercihleri mükemmel bir fiziksel oluşumu, olguyu temsil ediyor. And the interesting part of all this ve gerçekten bu konudaki ilginç şey is that for Ibn Arabi, hellfire, cehennem, İbn Arabi için cehennem
the inhabitants of hell will eventually enjoy it there. Will Inhabitants. enjoy, the people who are in hell will will enjoy being in hell. Ona göre cehennemde olan insanlar cehennemden hoşnut olacaklar. And he says olacaklardır. And he says that they will delight in the scorpions and snakes and other things that are there in hell. Ve cehennemde bulunan yılanlar ve akreplerin içinde kendilerine çok iyi hissedip mutlu olacaklardır diye bir ifade kullanıyor. Because that's their perfection. Çünkü onların mükemmeliyeti o. It reflects their constitution. Kendilerini temsil ediyor aslında bu durum. I hope that helps. Umarım açıklamıştır sorunuzu. Bir şey ilave edebiliriz belki Kübra'cığım. Celal ve cemal kavramlarıyla birlikte de düşünebiliriz belki bu soruyu. I would also like to add to the fact that we can think about it as the names of Allah, Celal and Cemal. Yes, that's very good. Zaten Celal'in, Cemal'in Celal olduğunu söylüyor. Hocam tekrarlar mısınız? İbn Arabi states that Celal is Cemal'in Celalidir. From Cemal, or Celal is of Cemal. It derives, Celal derives from, yeah. Exactly, derives from. Evet. Bir açıklama daha geldi. Ben onun da hatırı kalmasın. Efendimiz bir köpek eşini gördüğü zaman onun dişlerine işaret ederek ne güzel şeklinde bir ifadede bulunuyor. One of our participants shared that our Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a dog and stated that, "What beautiful teeth does this dog have?" Yeah, that's true. Ona da teşekkür ederiz. Müberra gitmek zorunda kaldığı için. Müberra had to leave urgently, so I will be continuing with the concluding sentences. Okay. Başka bir soru yoksa çok tuttuk kendisini, çok yorduk, çok teşekkür ediyoruz. If we don't have any other questions, we thank you very much. You have did a great job. Thank you. Thank you. Bundan sonra da kendisiyle ortak çalışmalar yapmak isteriz eğer arzu ederse. If you would also like it, we would love to collaborate with you in the future and work on things together. That would be great. Gerçekten harika olur. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. I would like to thank you again. I wish you a good day. Thank you. I wish everyone the same. Thank you for joining and thank you for inviting me. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. We thank you. İyi akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.